Abi hoş geldiniz yayına. Bir dakika. Oh. Aleykümselam abi. Yayın hoş geldiniz abi. Selamun aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz abi? Şunu yapamadık oradan, bir dakika hemen. Aleykümselam abi, yayına hoş geldin. Makedonya'ya buradan selam olsun. Aleykümselam abi. Herkese selamun aleyküm. Yayınıma hoş geldiniz. Şöyle açayım biraz. Hava alsın. Eyvallah, sağ olasınız. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şunu hemen çevireyim abi. Şimdi abi Instagram üzerinden birkaç sorular alıyorum. Bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Eyvallah, sağ olasın abi, Allah razı olsun. Aramaya devam ediyoruz abi. Bulunca yayınlıyoruz. 2-3 tane yeri gezdim. En sonki yere görüntülemeleri yaptım. Oranın büyük bir ihtimal altında mezar var. Öyle düşünüyoruz. Çünkü o kadar büyük taşlarla beraber kapatılmış bir yer normal bir yer değil. Yani biz de kendi aramızda konuştuk. Oraya çekimleri yaptık. Hatta oraya yukarıdan büyük bir görüntüleme yaptık. Yukarıdan büyük görüntüleme yaptığımız yere şöyle söyleyeyim. Bir büyük futbol sahası büyüklüğünde bir yer orası. Ben oranın detaylı çekimlerini de göstereceğim size. Yakında onları da yayınlayacağız. Arkadaşlarımız hazırlıyor. Abi yayında önceliğim şu anda bana Instagram üzerinden atılan görüntüleri daha çok yapmaya çalışacağım. Hani çözmeye çalışacağız. Hatta ben ekranda da size onları göstermeye çalışacağım. Çünkü soranlara buradan cevap vermeye çalışıyorum. Ve onu da hemen büyütüp burada açayım. Bana en son gelen videolardan arkadaşlar çoğunu ben kaydediyorum. Sanmayın ki geri dönüş yapmıyorum. Ben çoğunlukla insanlara zaten geri dönüş yapıyorum Instagram üzerinden. Şunu şarja takayım. Şarjım da azmış. Ses görüntü nasıl abi? Özellikle onu önce bir sorayım. Eğer ses görüntüleme güzelse ayrıntılarına, yani GR3'ten A2 serisine kadar kullandığım üzerinde öğrendiğim yani özellikleri sizlerle beraber paylaşmaya çalışacağım. Şimdi size anlatacağım zaten görüntülemeleri ne şekilde çekebiliriz ve ne bizim için çok önemlidir. Mesela bugün birkaç tane saygıdeğer abimizle beraber görüştüm. Onlar da görüntülemeleri yaptı. Görüntülemelerinin sonuçlarını beraber inceledik onların. En son çekiminde abi 1.6, yani 1 metre 60 santimden, yani 1,5 metrenin üzerinde bir yerde bir görüntüleme yapıyor. Bu görüntülemede aşağıda bir şeyin olduğu görünüyor, yani bariz. Çünkü bu tarz görüntülemelerde arkadaşlar sayısal değerler çok önemlidir. Yani burada biz güzel bir şey gördük veya herhangi bir şey gördük. Hani ne diyeyim size, kırmızılığı gördüm ben burada, bak diğerine de vermiş bunu diye algılamayın. Çünkü bu tarz yüksek kaliteli makinelerde arkadaşlar en çok özelliklerden bir tanesi sayısal değerlerini okuyabilmenizdir. Aleykümselam, yayına hoş geldiniz. Yorumlarınızı da okuyacağım birazdan. Şimdi konuyu dağıtmadan öncelikle GR3 üzerinden ve A2 serisi üzerinden konuşmalara devam edeceğim. Çıkartmaya yardımcı olacak. Abi hepsine değerli bir şekilde, güzel bir şekilde, saygılı bir şekilde, güzel bir şekilde hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Abi görüntüleyebilir. Çünkü polislerle de bizim yani şöyle söyleyeyim abi, yani polisin bizi izlemesi ya da herhangi bir şey sorun değil. Önemli olan yaptığınız işin kanıtını gösterebilmen lazım. Neye göre yapıyorsun ve ne şekilde yapıyorsun bu işi.
Onlar çok önemli şeylerdir. Bunları da buradan söyleyeyim arkadaşlar. Biz hepsini kanıtlayabiliyoruz ve gösterebiliyoruz. Şimdi görüntüleme cihazlarının üzerinde özellikle GR3 Plus'ta, ben çünkü GR3 Plus'ı nereden baksam bir ilk çıktığı zamandan beri kullandım. Hala da kullanmaya devam ediyorum. Çünkü yeraltı görüntülemelerde bana net veriler veriyor. Yani net veriler derken arkadaşlar benim sayısal değer alabilmem çok önemli. Şimdi görüntülemeye çektiğimiz zaman burada bir tane abimin ben bir tane şeysini açayım. Kimdi? Hemen açıyorum. Ertuğrul Can Polat abime ben buradan selamlar gönderiyorum. Teşekkür ederim ve şeysini açıyorum. Görüntüsünü göstermek istiyorum abi. Şimdi şurada aldığınız görüntü, abi şurada şu anda bir görüntü verisi var, tamam mı? Buradaki görüntü verisinde abi şurası bizim için çok önemli. Şuradaki değer, bak şu değer bize şuradaki veren obje değerinin ortalamasını çıkarır abi. Burası 25'in üstündeyse değerlidir. Abi değeri optimizasyona göre değişebilir. Toprak verisidir. Bak toprak ve değerlilik verisidir çift taraf. Bu taraflarda arkadaşlar boşluğun ve metalin değerlendirmesidir. Ben bu abime mesela bir görüntü dağıttı bana. Aynı yerin görüntüsü. Bir dakika şimdi onu da göstereyim. Konuşmalar da görünmesin oradan da. Bak mesela şuradaki görüntü verisi abi. Benim için çok güzel bir veri. Bak şuradaki veri benim için çok güzel bir veri. Ben ne yaparım? Burayı ben bir değerlendiririm. Çünkü toprak yapısından beraber değerleri %35'in üstüne çıkıyor burası. Bak şura. Benim için önemli olan şuranın verisi. Şu %25'in üzerindeyse abi değer artıyor. Nasıl ki şöyle söyleyeyim. Şimdi bu cihazların çoğunu herkes alabiliyor. Koray kardeşim hoş geldin. Aleykümselam. Bu cihazların verilerini herkes alabiliyor ama verileri okuyamıyor. Şimdi bizim insanlarımızın aklında şu oturmuş. Abi kırmızı yeri gördüğüm zaman kazımam lazım. O kırmızı yer, şimdi görüntüleme sisteminle dedektör sistemini öncelikle size anlatayım. Yayını izlemeyenler sonradan izlerse daha detaylı şekilde anlayabilir bunları. Ben bunları güzel ve düzgün ve disiplinli şekilde anlatayım size ki siz de anlayabilin ve bir şeyler yapabilin. Arkadaşlar GR3 Plus'ta şu anda gösterdiğim veri onun verisiydi. Az önce gösterdiğim veri. Bu veride %25'lik bir oran demek. %19'luk bir toprak ortalamasından beraber nereden baksan aşağı yukarı 40-50'ye yakın oluyor. Şöyle diyeyim size. Bak şuraya çok detaylı bir şekilde söylüyorum. Tırnak içinde söylüyorum. Metal dedektörlerin değerli bir altının üzerinden geçtiğin zaman nasıl %50'nin üzerinde bir opsiyon sana gösteriyorsa o gösterdiği opsiyonu yerin altındaki opside görüyorsun. Yani senin metal dedektörünün 1 metreyi, 1,5 metreyi alamadığı yerde sen yeraltı görüntülemeyle beraber oradan eğer ki %25'in üzerinde %35, %45 altına doğru çıktığın zaman altında %50'ler görünür ve %50'leri de dersin ki ben burada bak burası değerlendirilebilir bir bölge. Çünkü %50'nin üstüne çıkmış kırmızı bölge. Abi %45'in 50'nin üstüne çıktığı zaman altın olasılığı daha çok yüksek. Birkaç tane saygıdeğer abimizle beraber de görüştüm. Onları da çok seviyor. Böyle elektronik ürünleri kullanmayı ve bunların verilerini okuyabilmeyi. Çünkü yeraltı görüntüleme çekmek kolay. Yani yeraltı görüntüleme şurada 10 dakikada çektin. Tamam. Nereye gördün abi? 3 metreyi gördün. Şimdi burada derinlik verisi olan birinin de şeyini göstereceğim. Hatta şu anda isterseniz Define Macerası 61 Instagram adresinden attım, yazın oradan hemen inceleyelim burada. Bak hemen görüntüyü inceleyebilirim burada. Çünkü yeraltı görüntülemelerde görüntüyü okuyabilmek çok önemli. Yani görüntüyü çekmek aslında kolay. Ama görüntünün sana verdiği sayısal değerler, bu sayısal değerler işlenmeye değer değerleri mi? Kazımama değer mi abi? Yani bakmama değer mi Kubi? Ya da kardeşim şuraya bir görüntü çektim ama görüntü de bana 2,5 vermiş kırmızı değeri. Abi şimdi kırmızı değeri çok düşükse bu 2,5, 3,5, 7,5, 6,5, 5,5, 10, 11 diye gider bunlar. İlla ki kullanan insanların çoğu zaten bunların hepsini görüyor orada. Ki
gördüğü şekilde de olan sayısal değerleri değerlendirmeye çalışıyorlar. Çünkü sonuçta bir yeraltı görüntülemeden ben bir yeraltı görüntüleme çekip görüntüsünü alırsam bu görüntüyü benim değerlendirebilmem lazım. Nasıl değerlendirebilirim bunu? Sayısal değerinden değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu buradan öncelikle söyleyeyim ve sizlerin de aklında olsun. Aleykümselam abi, yayına hoş geldiniz. Hemen GR3 kısmını şöyle anlatayım. Geriden beni takip edenler var. GR3'te dediğim gibi arkadaşlar, orayı çok güzel bir şekilde ölçün. %25 üstü. Bak ben kullanıcıyım, kullanıyorum. Çıkardığım malzemelerin de çoğunu ben bunlara göre çıkarıyorum. Değerli olmayan objeleri çıkardım mı %25'in üstünde. Abi %25'in altına ben bakmıyorum abi. Ya bakabilir miyim? Bakabilirim. Tarihi bir anahtar olabilir. Tarihi bir metal yoğunluğu olan bir heykel olabilir. Bak bunlar da çok önemli şeyler. Yani illa ki burada %25'in üstüne çıkan bir değeri almam değil. Abi şimdi şöyle söyleyeyim öncelikle. GR3 Plus'ta %25'e kadar örnek veriyorum. %17 değer aldım ben abi. Kırmızıda diyelim ki kırmızı bölgede %17 bir değer aldım. Sarı tarafta mesela 25 bir değer aldım. Boşluk tarafında da abi yerin altında boşluklar var. Sonuçta erozyona uğramış bölgeler var. Bunların hepsini ben orada görebiliyorum. Çünkü sayısal değerler bana oradakinin ne olduğunu söylüyor. Yani ben yerin altında şu anda mesela görüntüye bakıyorum. Mesela abimin görüntüsünü tekrar göstereyim size. %25'in üstünde bir yer ve bu %25'in üstündeki değer şu anda gümüş, gümüşten yukarı doğru çıkarım. Mesela gümüş derim, bakır derim, bakırın üstünde altın derim. Altına doğru daha çok çıkarsam abi şu bölgede, tamam mı? Şu bölge benim için önemli bir bölge. Şimdi bunu biz buradan derinlik hassasiyetlerinden mi, filtremelerle direkt grafiklere göre çevirebiliriz. Toprağın altyapısını şu anda gördüğünüz sayısal değerler. Bu sayısal değerler de bana burada yeri açmam lazım mı değil mi bunu gösteriyor. Bunu bir kere hemfikir olalım, anlayalım. Yan tarafındaki yerlerde abi toprağın analizini. Toprak ne durumdadır? Gevşek bir toprak, kayalık bir toprak. Şunu da şu araya bir sıkıştırayım. Böyle bir yerde görüntüleme çektiniz. Çektiğin yeri sen normal düz nötr toprak olarak çekiyorsun. Görüntüyü çektikten sonra filtremelerle ya da diğer ayarlarla beraber toprağın şeklini seçiyorsun. Toprak kayalıksa taşlık alan. Kuru bir yerse, kum yerse nötr olarak da işleyebilirsiniz. Bunların hepsini bakabilirsiniz orada. Ama görüntüyü güzel okuyabilmek için sayısal değerlerini de çok güzel okuyabilmeniz lazım. GR3'te. GR3'ü bu şekilde ben anlatmış olayım. GR3'ün şu anda mesela şeyleri de var. Bana gönderilen resimleri var. Mesela yer, bilmiyorum. Ertuğrul abi yayında mısın abi? Ertuğrul abinin isterseniz burada yerinin de resmini gösterebilirim. Çektiği yeri de gösterebilirim eğer Ertuğrul abi oradan izin verirse. Ondan öncekilere geçeyim mesela. Şu anda yayında olup bana mesaj atmış olanlar var mı abi? Bana söyleyin. Allah daha güzellerini nasip etsin. İnşallah fazlasını bulabilirsin. Şimdi buradan okuyayım ben abi yavaş yavaş. Çünkü yorumlara hiç bakmadım. Abi Samsun'da, merkezde, Ağrı'da define çok. Abi Doğu bölgesini özellikle çok seviyorum. Çünkü Doğu bölgesinden hem mükemmel insanlar tanıyorum hem de yani çok kişiler tanıyorum. Yani yerinde olup hala defineye bakıp definenin orada ona baktığı ve onu oradan alamadığı kişileri tanıyorum. Onların da çok tılsımlı. Onun için alınamıyor arkadaşlar. Evet. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah böyle kötü şeyler görmek istemeyiz. Yani ben de duydum, bugün gördüm. Allah polisimize, devletimize, doktorumuza, her şeyimize zaval vermesin. Ben buradan söyleyeyim onu. Abi yer garantili ama çıkartamıyorum. Ben orada olduğuna inanıyorum. Ne demiş abi? Ermeniymiş. Ticaret yerini söylüyorum. Define buldum, yerini söylüyorum. Ticaret Anadolu eskiden Ermeniymiş.
Ya o zamanlarda yaşayan insanların çoğu mesela Ermeni dönemleri de var. Ee, Rum dönemleri de var. Yani bunların hepsi bizim topraklarımızda yaşanmış şeyler. Bunların hepsine hemfikiriz zaten. Abi tılsımlı olduğunu nasıl anlarsın? Kaza yapmaya başladığın zaman böyle hafiften baş dönmesi olur. Ve de tam olarak böyle gerçekten yaklaştın, hazineye alacaksın abi. O zaman böyle ne bileyim isteksizlik gelir insana. Böyle çalışmak istemezsin. Kazmayı kenara koyup oturursun. Bir üşengeçlik gelir. Yani bunlar tılsımın biraz habercisi olur. Çünkü özellikle baş dönmesi anında şey yapar. Aldırış etmezsin. Aldırış etmedikten sonra e, tuhaf sesler duymaya başlarsın. Yani tuhaf sesler duymaya derken yanından biri geçer mesela. Bir yerden biri koşmuş gibi döner bakarsın böyle. Hani ne oldu lan, biri mi koştu oradan? Allah Allah, bana mı öyle geldi falan. Böyle ağaçlarda değişik değişik şeyler oluyor. Ben mesela bir tanıdığımız insanı gördüm. E, Abi adam ayet okuyarak sallanan ağaçların yapraklarını durduruyor. Ben hayret ettim yani. Var öyle değişik insanlar da var. Abi bilemiyorum yani. Allah sana daha çok versin. Ama dediğim gibi bu görüntülemeler her şey için çok önemli. Mesela A2 serisinde ben şu anda A2 serisinin e, yeraltı görüntüleme sistemini GR3'e göre farklı görüyorum mu? Ama benim için kullanıcı olarak söylüyorum. A2'nin dedektör modunda olması da benim için çok iyi oldu. Yani bana mesela çok güzel yaradı. Mesela abonelerimin çoğu bana dedi ki Kubi al bir dene. Hani aldık biz, onda da görüntülemeler çekiyoruz. Abi GR3'teki gördüğünüz sistemin 2-3 kalite daha yükseltilmişi. Tamam. Daha da derine gidebiliyoruz onunla beraber. Mesela 7,5'tan 20 metreye kadar çıkabiliyorum şimdi ben onunla beraber. Şimdi 7,5 metre, ben abi şöyle düşün. Yani fazla gezen insanım. Özellikle doğanın içindeyim. Mesela özellikle de görüntülemeleri yapıyorum. Şüphelendiğim yerlere bakıyorum. Bunların hepsi benim için çok önemli şeyler. Alan taramada da Model 15 ile beraber gidiyorum. Model 15'in getirdiği yerleri daha çok değerlendirmeye çalışıyorum ben. Çünkü ben vücut enerjimi ona göre tasarlamışım ve ona göre de vücudum güzel çalışıyor. Ha, şunu da o araya sıkıştırmış olayım. Model 15'te abi eğer ki fayda göremiyorsan ben şunu tavsiye ederim sana. Bunu dene. Eğer ki faydasını da görürsen bana da dua edersin. Ee, Bir ay boyunca sadece pazar günü abi 15 dakika toprağa koya yani. Ama bu bur toprak olmasın. Sert bir toprak değil yani. Böyle hafif sert, hafif kumlu bir toprak olur. Bu daha çok şeylerde olur böyle. Dağlık bölgelerde olur. Kayaların üstünde. Tozu atar rüzgarda yığılır bir yerde. Onun altı da taştır böyle. Senin ayağının en güzel elektriğini çeken toprak odur. Çünkü molekülü yüksektir ve orada biriken yağmur suyundan biriken ne diyorlar ona? Neydi onun adı? İşte o bir şey birikiyor orada abi. O senin ayağındaki elektriği hızlı çekiyor. Yani vücudundaki. Bu sefer ne oluyor? Sen abi günün akşamına kadar elimizde telefon. Doğru. Eğri oturalım. Doğruya doğru konuşalım. Akşama kadar elimizde telefon. Doğru mu? Doğru. Senin vücuduna giren elektriği hesap edebiliyor musun? Adam mesela elektrik olan bir hattı yerde çalışıyor. Vücuduna giren elektriği biliyor musun? Televizyon izliyoruz. Bilgisayarın başında duruyoruz. Bunlar bizim vücudumuza hep elektrik olarak giriyor. Ne oluyor? Vücutta elektrik sıkışması oluyor abi. Sen alan taramayı eline aldığın zaman kafayı yiyor. Yani denemesi bedava abi. Sen kendin dene. Bir bakır çubuk al. Bakır çubuğun bir tarafını kır, bir tarafını uzun yap. Yani ön tarafını yap 10 santim. Diğer tarafını da yap 6-7 santim. Bir demir kutunun içine koy. Kalem olur, bu kalemdir. Metal olsun. Tut abi. Sen kendin bak nereye doğru gidiyor. Ya da nasıl hareket veriyor. Bunlar çok önemli şeylerdir. Senin vücudunun elektriği. Yani vücudun çok iyiyse faydasını görürsün abi. Ben bunu da söylerim. Akşamları da rahat uyursan bana dua et. Bak buradan mesela bir tüyo vereyim. Bu çok güzel bir bilgidir. Bu bilgiyi de aklınızdan hiçbir zaman çıkarmayın. Bir ay boyunca sadece pazar günü 4 kere
10-15 dakika toprağın içinde ayağını tut. Ondan sonra dene. Faydasını görürsen bana yaz. Bütün şeyleri de okuyorum ben Instagram üzerinden. Define Macerası 61. Oradan iletebilirsin. Elimden geldiğince okuyorum. Aşırı derecede mesaj var. Elimden geldiğince herkese geri dönüş yapmaya çalışıyorum. O an ararım. Ararsan baktın konuşuruz. Bakmadın bir daha ne zaman nasip olursa. Şimdi abi gönderen var mı? Bana buradan bir mesaj gönderen var mı şimdi? Hemen bakıyorum burada. Gönderen varsa hemen direkt resmine bakabilirim. Çektiği resim olur ya da diğer şey olur. Hemen hepsine buradan bakabiliriz. Buraya hemen bir kabul edeyim birine. At abi hemen buradayım zaten. Hemen görüyorum. Şu anda kabul ettim seni zaten. Sen kabul edildiğini görmüşsündür. Hemen direkt oradan GR3 olur. Bir de A2 serisinden beraber yeraltı görüntüleme yapıp da ekran resmi varsa sen de gönder abi. Hemen hepsine bakayım buradan. Ben sana ne olduğunu, ne yapabileceğini söyleyeyim. Yayından sonra da atabilirsiniz. Ben bu şekilde yayınlar yapacağım ve onları da sizle beraber paylaşmaya çalışacağım. Yani göstereceğim size hani ne şekilde aramalar yapıyorum, yeraltı görüntülemeleri neye göre okuyorum. Bunları herkese gösterebilirim. Abi yayını da beğenirseniz daha güzel olur. Çünkü yayını beğenirseniz daha fazla kişilere ulaşırız ve bu konuda da daha fazla insanlara yardımcı olmuş oluruz. GR3 ve A2 serisinde daha büyük kitlelere gider ve bilgi sahibi olurlar. Yayına 2 kere tıkla ya da bir kere tıkla beğen. Devam edelim. Şimdi abi A2 serisinde benim yaptığım yeraltı görüntülemelerde GR3 ile beraber de yeraltı görüntüleme. Ben mesela bir yerde bir güzel bölge bulursam oradaki aldığım görüntü varsa ben oraya abi hemen gidiyorum yeraltı görüntüleme yapıyorum. Hem GR3 ile beraber hem de A2 serisinden beraber yeraltı görüntüleme yapıyorum. Çünkü bir görüntüleme yaparsam abi benim oradan emin olmam için en az 2 görüntüleme yapıyorum ben. Niye 2 görüntüleme yapıyorum? Belki aralıklarda bu 30'ar santim aralıklarla beraber yaptığımız şeyler var ya, yeraltı görüntüleme çekimleri. O yeraltı görüntüleme çekimlerinde 30'ar santimleri eğer ben bir araya getiremezsem benim çektiğim yeraltı görüntülemenin resmi benim önümde net çıkmıyor o zaman abi. Çıkmadığı zaman da ben sayısal değerler sapıtıyor. Şimdi ben bir yere çektim bir görüntüleme, bana oradaki görüntü sayısal değeri güzel gösterirse abi işleyeceğim o zaman ben oraya. Çünkü orada ya kazımam lazım, bir etki yaratmam lazım orada. Ona göre sayısal değer çok önemli bizim için. A2 serisinde de aynı görüntüyü aldım. GR3'te de ben aynı görüntüyü aldım. Aradaki görüntüleme farkı var mı derseniz A2 serisinden GR3'ün arasında. A2 serisinin derinlik mevzusu biraz daha uzun. Çünkü GR3'te 7'ye kadar alabilirsin abi. Çünkü 7'ye kadar ben görüntüleme çektim. Hatta büyük bir mezarın altına biz çektik onu hocam. Hocalı mı hocasız mı? Ya bu işlerin tekniğini bilmek tabii illaki bir şey kazandırır insana ama yani illaki hoca da lazım değil. Çünkü bazı hazineler var mesela onlar hoca da gel sağlamaz. Yani istediğin şekilde gel. Yani bu ben sana bir şey diyeyim. Bu işlerde şöyle söyleyeyim. Hazine arayacaksan mezheplere sahip olman lazım. Mesela 4 kitaba. Bunların hepsine. Yani buralarda ne söylenmiş? İlk bunlar nasıl başlanmış? Ne şekilde bunlar büyülenmiş? Ya da ne şekilde bunları yerin altına saklamışlar? Ne şekilde saklamışlar? Bu adamlar kimdi? Nasıl bir tarihten geliyorlar? Öncelikle bizim için önemli olan tarihi çok güzel bilmen lazım. Mesela Roma dönemi olsun, diğer dönemler olsun, hazinenin olabileceği yerler olsun. Yani bu konular hakkında zaten bilgi ise bilmeden bir şey yapamazsın abi. Ya da birkaç seneni harcarsın bu işin içinde. Bilirsin, bilmezsin. Ondan sonra bir hata yaparsın, yanlış kazırsın. Abi biz çok yerler yanlış kazıdık. Benim adım Kubilay. Beni zaten herkes dövmeli defineci olarak bilir. Kubilay olarak da bilirler beni. Çoğunlukla abonelerimin çoğu o şekilde tanır beni. Ben tekçilikten başladım geldim bu işte. Çekirdekten yetişmeyeyim.
Almanya'da yaşıyorum. Tılsım muhabbeti ne mesela abi, tılsım falan diyorlar yani. Ya tılsım şöyle bir şey. Bazı mesela eski dönemlerde bu daha çok Roma dönemlerinde ve e, Yahudilik dönemlerinde meydana gelen bir e, diğer varlıklarla beraber iletişime geçme özelliğidir. Bu diğer varlıklarla beraber iletişime geçebilmek için onların bazı kurallarına uymanız gerekir. Çünkü e, diğer varlıklar bizden daha hızlı, daha aktif. Yani e, en kısa örneğini verirsem bu bir hadiste de geçer. Senin nefesini alıp doyana kadar dünyayı 7 kere dolanır bunlar. Yani ona göre sen hesap et nasıl bir hızlıkta oluyor. Çünkü o hızlılıkta zaten senin yaşadığın 60 yıl, onun yaşadığı yıl 600 yıl. Yani öyle. Bilmiyorum anlatabildim mi onu, nasıl bir şey olduğunu. O şekilde. Fotoğraf atsam ilgilenir misin? Hemen at, hemen at abi bakalım. Buradan geldi bana hemen. Ha, ilgilenme derken fotoğrafın ne olduğunu ya da ne şekilde şeyler olduğunu söyleyebilirim abi. Sen istediğin gibi atabilirsin fotoğrafı, okuruz. Görüntülemesini yaparız. Dediğim gibi tılsımı o şekilde abi onların başına bekletiyorlar. Özellikle bu tılsımların koyulduğu yer ya da tılsımlı hazinelerin koyulduğu yer. Şimdi orayı daha çok biraz anlatayım. Orası çok önemli bir bölge. Tılsımlı hazinelerin koyulduğu yerlerde abi yaşanmışlık var. Nasıl bir yaşanmışlık var? O üç, yani 3 hane diyelim. Eğer 3 harflilerden 3 hanenin oturduğu bir yer, bölge varsa oraya gidip hazineyi gömüyorlar. Çünkü bunlar ömür boyu orada duracaklar. Orayı da kollayacaklar. Çünkü orayı kollamaları için onlara hibe veriliyor. Yani adam diyor ki onu oraya zincirliyor işte yani. Bir nevi zincirliyor. Zincirlediğin zaman ne oluyor abi? Abi açık abi. Bilgisayar açık. Bilgisayara at, oradan hemen okuyayım abi. Görüntülere bakıyorum orada. Ücretsiz abi. Para mara almayız biz ya. Biz insanlara hayır olsun, yardım olsun diye gösteririz bu şekilde. Yeraltı görüntülemelerin ne şekilde olduğunu. Yeraltı görüntülemeleri biz ne şekilde okuyabiliriz. Yani bunlar bizim için çok önemli. Konuyu dağıtmadan hemen o tılsımlı bölgeyi size anlatayım. Ondan sonra da devam edeyim şimdi yayına. Tılsımlarda zaten onların koyuldukları yerler 3 haneli bir yerler. Abi 3 haneli insanların olduğu yerler. Yani pardon, 3 harflerin olduğu yerler. Oraya bunları gidip gömüyorlar abi. Gömdükten sonra da onların üzerlerini artık onları kendilerine göre kapatıyorlar. Benim en çok tılsıma rastladığım yerler abi kayalık yerler oldu. Nadirdir. Bak nadirdir böyle ormanın içinde tılsıma denk geldiğim yerler. Ben bu tılsımda 3 kere falan çarpıldım. Hatta bayağı da çarpıldım yani ben orada. Çünkü çarpıldığın zaman anlamıyorsun onu. O sonradan geliyor sana aktif. Yani şöyle söyleyeyim. Seni bugün çarptılar. Seni 3 ay sonra bulur o. Yani 3 ay sonra onun etkisi sende başlar yaratmaya, işte insanlardan soğursun, uzaktan yaşamaya başlarsın. Eve kendini daha çok şey yaparsın. Namaz falan kılarsan namazlardan, niyazlardan, mezhepten uzaklaşmaya başlarsın. Bu değişik, insanlara göre değişiyor bunlar. Yani ne şekilde seni çarptı. O çok önemli. Abi definenin içindeyim abi. Buldum, çarpıldım. Çok şeyler yaşadım yani bu işin içinde. Gerçekten ben yaşadıklarımı gösteririm. Yani sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Şu anda Trabzon'da en son benim çarpıldığımda ben yanına gittim. Bir tane hocam vardı. Allah rahmet eylesin. Kanı rahmet olsun ruhuna. Mahmut hocam. O beni en son düzelttiydi. Onun verdiği dualar, onun verdiği taktiklerle beraber ben hala bu işin üzerinde devam ediyorum. Ben mesela ilk çarpıldığımda ben elimden dedektörümü, kazmamı, küreğimi, her şeyimi attım abi. Bundan sonra dedim bir daha hiçbir şey aramayacağım. Yani aramayacağım. Çünkü aramamam lazım. Ben direkt balkona attım abi. Dedim ki eğer ben bundan sonra elime dedektörü alırsam ne alsa olsun abi. Ben yapmayacağım dedim ben bundan sonra bir daha. Abi ormana gidemiyorum ya. O kadar kötü oldum. Yani ormanın içine giriyorum. Ya sanki beni bir şey boğuyor ya. Boğuluyorum. Bir şey yapamıyorum. Bir yere gidemiyorum. Bir değişik bir haller.
Akşamlara yatarken böyle yatağın içinde sanki biri çeviriyor seni abi. Yani onları yaşadıktan sonra diyorsun ki lanet olsun bu definesine de ya da her şeyine. Yani bu çünkü çok kötü bir şey. Yani açın halinden tok anlamaz. Açın halinden aç anlar. Yani demek istediğimi iyi anlayabiliyor musunuz? Yani onu yaşamış olan insan gerçekten yani değişik bir hal. Yani dile ne kadar getirsen dile, bu dille beraber ben size onu ne kadar anlatsam da siz onu anlayamazsınız. Çünkü yaşamadıktan sonra. Yani eski bir mezarlığın yanından geçerken ya da içinden geçerken yaşadığım bir korku onun binlerce katı. Aynen öyle. Aynen öyle. Gerçekten öyle. Yani çünkü hastalık. Bu bir hastalık abi. Adam diyor bana ki dünyayı bulmuşsun mesela. Altta 3-4 çeşit arabam var mesela. Atla hangisine gideceğim? Pazar günleri farklı bir araba mı süreceğim? Ben sana şimdi yaşam tarzımı buradan anlatmayayım. Ama isterseniz günlük bir yaşam tarzımın nasıl olduğunu video halinde çekip sizle beraber paylaşabilirim. Bu defineci adam defineyi buluyor da nasıl yaşay? Nerede yaşay bu? Rezidansta mı yaşay? Havuzlu yerde mi yaşay? Ne yapıyor bu adam? Define buluyor sürekli. Tamam ha buluyorum. Ama nasıl yaşayarım? Abi onu da gösteririm. Ben hiç umurumda değil ki. Ben çünkü hayatı para uğruna bak paranın değerini öğrendikten sonra paranın uğruna da yaşamıyorsun abi. Vallahi billahi bak ben size söyleyeyim. Yani bu çok önemli bir şey değil. Ben yurt dışında yaşıyorum. Almanya'dayım. Buraya yerleştim. 10 yıl oldu. Parayı bulduk. Buraya geldik abi. Yerleştik. Evimizi parkımızı aldık. Çoluğumuz çocuğumuz. Yaşıyoruz abi. Hayatımıza göre yaşıyoruz. Yani çok zamanlarda mesela Türkiye'ye geliyorum. Geziyorum. Yer bakıyorum. Devlet birimleri olsun ya da herhangi şeyler olsun. Çok yerlerle beraber de bağlantılarımız vardır abi. Allah'a şükür. Eksiğim yok abi. Şimdi şunu diyorum. Sağlığım var mı abi? Milyonerim abi. Yok abi Türkiye'de değilim şu anda Almanya'dayım. Türkiye'de değilim Almanya'ya geldik. Almanya'da şu anda da. Ben bir sene falan oldu herhalde ben Türkiye'ye gelmeyeli. Ama geldiğim zaman abi zaten takip edenlerin çoğu Instagram adresimden Define Macerası 61. Oradan ben mesela story olsun bir şey olsun olduğum yere atıyorum. Mesela Türkiye'de gittiğim bölgeler mesela Hakkari olsun Van olsun ya da bir yer olsun. Çok sevdiğimiz insanlar bizi bazen davet ediyor abi. Atlıyorum uçağa gidiyorum. Bir hafta falan böyle vakit geçiriyoruz abi. Ondan sonra da geliyorum geri olduğum zaman mesela ben olduğum yerin şuradayım diye o bir hafta içerisinde yazan olursa görüşüyoruz abi. Yani bu iş gerçekten para uğruna yapılan bir işti. Yani bu iş bir hastalık. Bu iş yani gerçekten çok değişik bir şey. Usta neler okuyorsun tılsımlı yerlerde? Abi ben şöyle söyleyeyim. Elhamdülillah Müslüman olarak dünyaya geldim. Benim okuyup da çok böyle hakiki gerçekten ustalardan öğrendiğim bazı bilgilerim ve taktiklerim var. Bunları çok eski insanlar biliyor abi. Yeni nesil insanların çoğu bilmiyor. Mesela ormana gittiğin zaman ormandaki mesela bizim orada ne derler ziliftar odu. Ne bileyim şimdi ziliftar odu nedir ben sana nasıl anlatayım onu. O ormanın en iyi şeysi otu. Yani o ormanda çok olur. Onu üstüne süreceksin abi. Böyle üstüne süreceksin. Bir de çok o şekilde yerlere gittiğin zaman abi nereye gidersem gideyim, nerede ben bir arama yaparsam o şekilde size yemin ediyorum her yer domuz abi. Yani bu domuzları gidip bak bunlar mesela üç harfliler. E, O şekilde de kokular salıyor etrafa. Mesela bir ortam olur. Nasıl koku bunlar? O kokuyu nasıl alabilirsiniz? Bak avcılar mesela çok iyi bulur onu. Avcılar mesela o şeyi çok iyi bilir. Domuzların sulaklarının, yataklarının mesela yalaklarının olduğu yerlerde bir koku kalır. O kokular mesela çok abi o kokunun olduğu yerde tamam sıkıntı. Ben mesela bir yerden şey aldım. Derin abi kazıdım şeye kadar indim. Bir blok taşına kadar indim. Bu taşı abi bir açtım. İçeriden bir koku geldi. Sana yemin ediyorum var ya sanki yıllardır içerisinde köpek yaşamış. Öyle bir yer. O koku benim zaten yüzüme bir vurdu. Bir de özellikle açtığım yerleri ben bir gün bekletmeye çalışıyorum. Hiç bekletemesem yarım saat.
Abi bekleteceksin çünkü o orada havası çıkacak oranın. Çünkü içindeki bir şişeden biçini şişeden çıkarabilirsin ama şişeye bir de onu kolay kolay koyamazsın. Hayatına da mal olur. Yemin ediyorum sana bak. Bir anda milyoner olursun. Seni bir yılın içinde eritir, toprağa sokar. Gördüm abi, bildiğimi söylüyorum. Yalan konuşmuyorum. Abi defineyi bulduğun yerde şöyle söyleyeyim. Mesajları biraz geç geliyor bana. Yayına çok gelen giden oluyor. Mesajları ben aşağıdan okumaya çalışıyorum abi. Tılsımlı bölgelerde özellikle koku çok önemli. Ustam canlı cin gördün mü? Resmini çektin mi? Abi ben şimdiye kadar hiç görmedim. Ama hissettim mi? Hissettim. Yanımda hissettim mi? Hissettim. Ensemde hissettim mi? Hissettim. Yanımda hissettim mi? Hissettim. Yürüyüşünü duydum mu? Duydum. Ses çıkarıp bana uyarı verdiğini duydum. Yani yani değişik. Onları hissedebilmek lazım. Abi ben suyu bol içerim. Bir de spor yaparım abi. Sağ olsun bizim arkadaşlarla beraber boks antrenmanı yaparız abi. Vücut çok ter atar. Suyu bol içmeye çalışıyorum. Su sizde için yani sağlıktır. Günde en az 2 litre. Lahit'te sarılı olarak resmini çekmişler. Abi yalandır, inanma. 3 harfliye kimse resim çekemez abi. Bu zamandaki pikselli makineler bile yetişemez onlara yani. Bak ne diyorum sana bak. Yazıda şu geçiyor. Sen şimdi kendinden örnek ver ya, gözlerini kapat. Nefes al, ver. Dünya 7 kere dolandı, yanına geldi. Bak dünya 7 kere dolandı, yanına geldi. Sen hesap ver. Sen düşün işte nasıl bir şey, onun fotoğrafını çekebilir misin sen? O sadece yavaşlayarak senin hızına alışabilir. Abi onlar, sen 60 yaşındaysan o 600 yaşında. Yani öyle düşün. Şimdi tılsımlı konuyu şimdi bir daha birazdan açacağım. A2'nin yeraltı görüntülemesinden beraber geri 3'ten sonraki bir de dedektör modunda olan şeyi göstereyim. Abi 7 metrenin üstüne eğer ki görüntüleme çekeceksem A2'yi kullanıyorum. A2 serisini. Niye? Çünkü A2 ile beraber 20 metreye kadar çok net görüntü alabiliyorsun. Yani sabit ve stabil. Eğer ki sadece yani 5 metrelere kadar görüntü alacaksam abi geri 3'ü kullanıyorum. A2'yi de dedektör olarak kullanıyorum yanında. Benim için süper bir kombinasyon oluyor. Yani yerini, baktığım yeri tek olarak bakarım oradan. Makinelerinde tespit ediyorum. Ha, sadece A2 ile beraber bunu yapabilir miyim? Yaparım. Sadece 2 başlık değiştireceğim. Bir düz yeraltı görüntüleme çubuğunu takacaksın. Çıkarıp ondan sonra da dedektör başlığına takacaksın. Bu kadar basit. İkisini bir arada kullanma. O kombinasyon. Ya benim ikisini bir arada kullanmam, diğerini söküp çıkarmamak için. Zaten yanımda bir çubuk da arkamda duruyor yani. Çıkar tak, hemen diğerinden beraber devam ettir. Aynen öyle abi. Direkt zaten o benim işime zaten yarayan en büyük güzel şeysi o. Çünkü benim orada yapabileceğim görüntüleme sistemi, yani benim buradan kazıyacağım şeye eşdeğer olması lazım. Abi yazılara yetişmeye çalışıyorum. Geriden geliyorum biraz. Okuyorum. Yorumları da okuyorum. Yorumları da okumaya çalışıyorum. Abi işte bak benim söylemek istediğim şey o. Yani aradaki mevzu o. Yani yeraltı görüntülemede GR3'ü de kombinasyon şeklinde hem dedektör hem de diğerinden beraber. Ben mesela Grundig'in A2 serisinden beraber kaça kadar aldım? Aşağı yukarı 1.2'ye kadar aldım abi. Derinlikte. Ali Sunay abi aynen dediğin gibi abi. Bak yüksek bir yere çıktın. Baktın ki etrafta hiç ev yok. Zaten öyle bölgelerde oluyor çoğunlukla bu defineler. Abi etrafta bir ev yok. Ses yok, gürültü yok. Çok sessiz, sakin bir yer. Abi öyle yerleri araştıracağın zaman hemen bakarsın böyle etrafa, bir de yürü orada böyle bir gez etrafı. Ya başına bir şey gelir de yani gidebileceğin bir yer neresidir? Burası nasıl bir yer? Ben burada mesela çalışma yapacağım. Nasıl bir yer burası? Bir bakayım. Bir de orada en çok bulunan
şey ne? Mesela ot ne? Abi onu al üstüne sür. Böyle güzelce üstüne sür onu. Ondan sonra başla orada aramaya. Bunun sana faydası gelir. Çünkü çok eskiler söylemişler bunu abi. Çünkü seni kokunla beraber bulabiliyor abi. Onlar senin kokuna bile geliyor yani. Öyle düşün. Yani sen orada çalıştığın zaman oraya bıraktığın koku var ya. Ya o kokudan geliyor senin kapının önünde bile durur yani. Hele bir de malzeme çıkarıp gittiysen oradan. Onu anlamamış şekilde. Canlı cin görmedim abi. Öyle bir şey de yoktur, inanmayın. Ha, görebilenler var mı? Abi şey dünyasında gidiyorlar. Kabadayı gözü gidiyor. Ha, karanlıkta gelir yanında şey yapar mı? Gelebilir. Getirebilirsin abi. Konuşabilirsin. Tavsiye etmem. Yapmayın öyle şeyler. Çünkü tehlikeli şeyler. Ee, Hiç o şekilde bir şey görmeyen insanların çarpılıp ben ağız şekillerini gördüm yani. Ağzı yüzü kaymış insanların. Çünkü o karşısında gördüğü şeye dayanamıyor. Yani şöyle düşün, bir insanın kafasında var köpek kafası. Ha, bu kafam, düşün beni insan olarak düşün. Elim kolum var ama abi ellerim keçi eli. Kafam keçi kafası da olabilir, köpek kafası da olabilir kafam. Ayaklarım at ayağı olabilir. Sırtım at gibi olabilir. Beni öyle görürsen bir insan düşün. Bir anda öyle bir şey görüyorsun böyle. Abi kafanda şok oluyorsun böyle. Bir anda kafa mafa gidiyor yani. Ne oluyorsun? O şokla beraber abi ne oluyorsun? Çarpılıyorsun. Yani seni bir eğritiyor ki beyin meyin bitti yani. Sen de o şekilde getirir insanı. Bilmeden denemeyin bir şeyi. Diğer defineci kanalların hiç izlediniz mi? Kanallarda özellikle her seferinde define buluyorlar. Biri bir gün dinozor figürü bilmem ne, çok gülmüştüm. Ya bilmiyorum, arada sırada böyle denk geliyorum. Ben her gün define bulamıyorum. Yani ben arıyorum. Böyle gerçekten dağ bayıra gidip arayan insanım. Hatta ben dağdan bayırdan geldikten sonra böyle sürekli uykum geliyor böyle. Uyumam lazım. O temiz hava çok şey yapıyor böyle. Bilmiyorum. Ben bulamıyorum. Yani ben diğer defineciler gibi her gün define bulamıyorum. Ya bulduğum zaman tabii arkadaşlarımızla beraber hazırlıyoruz. Video olarak paylaşıyoruz onu. Düzenli olarak arama yaptığım yerler var mı? Var. Ben oralara gidip düzenli kazılar yapıyorum. Bazı yerlerinden mesela malzemeler çıkıyor. Bazı yerlerinden malzeme çıkmıyor. Olanları da sizlerle beraber paylaşmaya çalışıyorum. Bir de canlı yayınlar yaparak sizlerle beraber daha aktif konuşmaya çalışıyorum ki hani kim ne yapıyor, ne ediyor, bizi kimler takip ediyor, kim nerede ne yapıyor. Zaten yaz tatili bitti. Herkes evinde, parkında, işinde, gücünde. Allah herkese güzel nasipler nasip etsin. Abi üç harflilerin nedir? Altın sevdası, bırakın artık dünya insanlara bırakmış. Abi işte olmuyor işte öyle. Öyle olsaydı yani düşün, bu dünya Sultan Süleyman'a bile kalmadı. Kimseye kalmaz. Ama ben her zaman söylediğim şey şu. Abi sağlık. Sağlığım varsa gerisi hiç önemli değil benim için. Ben milyonerim zaten. Yani sağlığım varsa ama yani. Anlatabilirim mi demek istedim? Abi aynen öyle abi. Aynen öyle. Abi define aramak yasak mı Türkiye'de? Abi Türkiye'de define aramak, şöyle söyleyeyim. Türkiye'de kanun olarak benim mesela avukat arkadaşlarım var. Ben onlarla beraber de görüşüyorum. Türkiye'de define için dedektör, yeraltı görüntüleme sistemleri ya da her şeyi alabiliyorsun. Ama kendi arazinde bakabilirsin abi. Kendi tabulu malımdır abi. Bakarım. Tespit ederim. Tespit ettikten sonra da kanuna söylerim. Kanun ne derse bana o şekilde yaparım. Ya da belli bir şekilde anlaşırım. Ya da bu işlerle beraber uğraşan insanlar var. Adam diyor ki burada kesin bir şey var. Anlaşıyor abi onunla beraber. Ya %75'e mi anlaşır, %50'ye mi anlaşır, ne anlaşır? Çünkü oraya resmi olarak kazı çıkaracak olan insan Türkiye Cumhuriyeti için konuşuyorum. Kanuna göre yeri bir söylemesi lazım. Krokisini göstermesi lazım. Kazıyabileceği metrekare alanını en fazla 3 metrekare olarak söyleyebilir, gösterebilir. Orayı nokta söylemesi lazım.
köyünden izin alması lazım. Yani köyünün muhtarından biz burada böyle bir şey yaptıracağız. Sadece yazı kefil olarak kendisini gösterip imza alıyor. Karakolundan ya da köy kısmıysa karakolundan belge alıyor. Bak şu tarihte planlama vardır. Biz bunu belirli üst makamlara bildireceğiz. Bu şekilde de kazı yapacağız diye görüşüyorsun. Resmi merkezlere de yazı bulunduktan sonra abi, yani şey bulunduktan sonra ne sen şey istiyorsun, istek, bunu yapabilir miyim, ne dilekçe, dilekçede bulunuyorsun abi, diyorsun ki ben burada bir kazı yapmak istiyorum, buranın yerini kazıyacağım ve yerini kazıdıktan sonra olanları zabıt raporu olarak tutturacağız ve bunları da devletle beraber karşılıklı olarak anlaşıp kazıma başlatmak istiyoruz diyorsun abi, başlatıyorsun ve kazıdığın yeri de eski haline getirmek suretiyle, yani oraya kırdım döktüm aldım bagalan beraber çıktım gittim yok, kazıdığın resmi yerde karakol gelir orayı kollar, böyle bir kazı yapılacak, bu hem senin sağlığın açısından hem yaşam şeyin için açısından iyi, hem de abi senin, yani senin açından iyi da devlet gelsin korusun seni orada kardeşim, daha ne istiyorsun yani, sana devlet gelmiş para veriyor yani gel burada şey yapalım diye. Bir de bunlardan daha çok şimdi insanlarımız bunları bilmedikleri için abi çoğunlukla kaçak kazılar oluyor. Ben mesela şu anda Almanya'dayım. Almanya'da bulunan antik malzemeler olsun ya da Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan antik malzemeler olsun kaçak yollarla beraber abi yurt dışına çıkarılıyor ya. Ben çok insanlardan gördüm. Ben mesela gördükçe üzülüyorum. İngiltere'de açık arttırmalarda satılıyorlar. El altından götürülenler ya da yapılanlar abi. Devletle beraber paylaş abi. Devlet şeyinde müzesinde göstersin ona. Git hatta sen de de ki lan bak bunu biz çıkardık bak devletin müzesinde. Ben mesela avukat arkadaşımla beraber görüşüyorum. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti çok kişi hakkında da yasal işlem başlatmış mesela. Neyse o çok önemli değil. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde bu şekilde işler bu tarzda ilerliyor. Ama yurt dışında bulduğun objeler milyon değerin üzerindeyse devletle beraber anlaşarak bu işleri yapabiliyorsun. Onu da buradan söylemiş olayım. Evet, biraz sıkıntılı işler. Türkiye'de okuyup adam olmak yasak. Diğer her şey serbest. Maalesef, 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 maalesef. Evet. Kubi, alıcılar senin peşini bırakmaz değil mi? Abi yanımızda çok insanlar var. Sağ olsunlar. Yani iyi. Yani biz kimseyle beraber bir şeyimiz yok abi. Her şey kağıtlı, kürekli, yazılı. Burada elinde kağıdın varsa abi her şeyi yapabilirsin. Almanya için konuşuyorum. Kağıdın yoksa elinde. Yani vatandaş gel buraya bakayım ya sen kimsin? Ne yapıyorsun dediği zaman benim ona bir şey anlatmam lazım. Eğer bir şey anlatamazsam abi ağzım burnum diyene kadar cezaevine girersin. Konu bu. Boksla ilgileniyorsun herhalde. Arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz. Evet. Biraz ilgileniyorum. Sporu seviyorum. Spor yapmayı da seviyorum. Doğada bulunmayı daha çok seviyorum. Usta ne otu demiştiniz biraz önce. Ben yani bizim Trabzon'da semizotu derler ona. Bilmiyorum semizotu ne demek. Ya o neymiş? Dur ben sana söyleyeyim onu. Aha bu. Ya bu çoğunlukla şeyde oluyor. Yani böyle ormanlık bölgelerde bir de ağaçların arasında yüksek yerlerde olanları abi bunun şeysi var ya böyle yaprağı. Abi yaprağını bastırdığın zaman böyle su gibi bir şeyler çıkıyor ondan abi. Hatta olduğu gibi böyle sür üstüne başına toprakla da yıka elini. Benim için en güzeli o. Ben de öyle yapıyorum. Alan tarama nerelere sinyal verir? Alan tarama abi kullandığın alan taramaya göre değişir. Ben mesela elektronik alan taramalara karşıyım. Elektronik alan taramayı sevmiyorum. Çünkü elektronik alan taraması insan vücudunda zaten çok şekilde elektronik alan tarama var. Elektrik var. Bu zaten alan taramada eğer ki
Abi farz edelim. Ben çünkü bunları yaşadım. Yaşadığım için söylüyorum. Farz edelim ki yüksek gerilim hattının altına geldim abi. Ya da benim 1 kilometre sağımda yüksek gerilim hattı var. Elektronik alan tarama abi beni nereye çekecek? Elektriğe doğru çekecek. Çünkü elektrik elektriği çekerdi abi. İşte mantıklı olalım. Akıllı olalım. Eğri oturalım. Doğru konuşalım. O tarafa doğru çeker beni abi. O tarafa doğru çektiği zaman beni ne olur? Ben yanlış yere gitmiş olurum. Beni yanlış yönlendirmiş olur. Bunu da buradan söylemiş olayım. Cinler kokuyla beslenir. Evet. Hele sen korkup da bak bazı insanlar mesela korktuğu zaman koltuk altından ya da ince kılcal damarların geçtiği yerlerden koku salar. İnsan eğer o kokuyu saldığı zaman bunu köpekler de çok iyi anlayabiliyor. Mesela köpek de sen korktuğun zaman o senden çıkan sıcaklık şeysini onlar görebiliyor çünkü değerlerinde. O zaman zaten hemen yanında bitiyor böyle. Tık. Zaten sana veriyor vesveseyi. Oha. Korkar mısın, korkmaz mısın? Nereye bakarsan bir şey görürsün ondan sonra. Ağacın gölgesini bile insan yüzüne benzetirsin. Uf. Deli eder adam. Usta elektrik çarpmasının şakası olmaz ama aynı cin şakaya gelmez. Abi elektrik çarpmasından beraber aynı diyeyim sana. Ha elektriğe kapıldın ha ona kapıldın. Elektrik sana anında etki verir. O sana 3 ay sonra etki verir. Öyle söyleyeyim. Definecileri ne işe yarıyor? Ana fırlık takip bekliyoruz. Aynen öyle abi. Onları ya şimdi şöyle söyleyeyim. Alemler. Alemler diye bir şey var. Farklı alemler. O onun alemi değil, şey alemi. Farklı alemler. Onlar o alemde yaşayan insanlar. Onlarla zamanında işte iletişime geçenlerin çoğu mesela anlaşıyor. Ona göre de şey yapıyor. Define bulunca zekatını veriyor musun? Şöyle söyleyeyim. Şu anda Define Ustası kanalının yayınlanan videolarının hepsinden gelir şeyleri zaten bütün canlı yayınlar yapılarak izleyiciye dağıtılıyor. Ve bazı yerlere de yaptığımız yardımla var. Burslar, diğer şeyler. Bunları çoğunu biz söylemiyoruz. Yakışmaz bize. Ama yardımlarımız çok. Allah daha fazla yardım etmeye nasip etsin. Türkiye'de gazı sondaj yoluyla aramak yasak mı? Abi su arayacağız diye şey çıkarıp yapanlar var duydum. Hani sondaj vuranlar var. Çünkü sondajda boşluğu da görebiliyorsun ya abi. Bir de artık teknoloji gelişti abi. Adamlar kamera salıyor aşağı. Kazıyıp ya da kırıp gireceği yeri daha önceden tespit edebiliyorlar. Var. Abi Almanya'dan gelip Türkiye'de kazı yapıyor. Nasıl yapabiliyorlar? Geçen bile kazıyor adamlar ve kaçak yapıyorlar. Kesin maskeli olarak nasıl Abi zaten o şekilde gördüğünüz zaman ekran resmi alın kanalın. Direkt şeye gönderin. Hemen CİMER'e gönderin. Soruşturma açsın hakkında. Kaçaksa ortaya çıkar zaten. Kaçak kazı yapaysa. Silahı gösterdik. Silah neymiş? Oradan nasıl çıktı biz onu anlamadık. Eski zamanda böyle tabancası derler. Ben o zaman gördüm zaten anladım ben onun o şekilde bir şey olduğunu. İşaret şey olarak kullanılıyormuş. Orada büyük ihtimal savaş döneminde herhalde düşürülmüş olabilir. Zaten malzemelerin de çoğunu ben savaş zamanında da saklanmış olduğunu düşünüyorum çünkü. Arada var öyle şeyler. İdris Hacı Osmanoğlu selamun aleyküm hayırlı yayınlar Trabzon'dan selamlar demiş. Hacı Osmanoğullarına buradan selam olsun. Saygıdeğer tanıdığım insanlar da vardır orada. Kubilay resmi define kazısı 50 metrekareden fazla olmuyor. Evet hemen hemen öyle. Ben az önce 3 dediydim doğru. Yani 10'a kadar da şey yapabilir abi. Oda kadar bir yer düşün. Oda kadar bir yer. Ben 3 metrekare diye bilirim. 3,5, 4 metrekare. Devlet çok az ücret ödüyor. Abi yani şu anki kanunlarda yeni herhalde güncelleme şeyleri olacak. Çünkü yeniden yapılacak olan kazılarda bayağı bir değişiklikler olacak şimdi. Kolaylaştırmalar olacak diyeyim. Aleykümselam. Aleykümselam. Savaş adamı. Cem'in yok sallıyorsun. Vallahi ne bileyim biz olanı söylüyoruz.
İnanıp inanmamak size kalmış. Görüp görmemek size kalmış. Bir ayın 7'sinde müzeye malzeme teslim ettim. Arkeolog 1-2 hafta içerisinde komisyon toplanır, haber verilir dedi. 9. ayın 8'i. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. İnşallah güzel getiriler gelir ha. Cin gerçek mi abi? Var dünyada değişik varlıklar var. Bunlarla beraber iç içe yaşarız. Önemli olan onların olduğu yerlerden fazla şey yapmamak. Bazı yerler vardır terk edilmiştir. Bazı yerler vardır mesela hiç kimsenin ayağı gitmez oralara. Mesela bu zaman bak dünya ne zaman kurulduğundan beri hiçbir insan ya bu dünyanın neresine giderseniz gidin vardır. Orada hayat yoktur. Oraya bazıları kurulmuş oluyor. Onlar kuruluyor. Abi Almanya'nın define aramayı serbest mi yasak mı? Almanya'da serbest. Yani Almanya'da serbest. O da bazı bölgelerinde serbest. Yani her eyaletinde değil. O da bazı yerlerinde serbest. Bunlar hakkında ben şeyler yapacağım. Hani yine canlı yayınlar yaparak bunları orada size göstermeye çalışacağım. Makinenin marka modeli usta değerli taşlara ötüyor mu? Değerli taşları yeraltı görüntülemeyle beraber yani taş sistemi seçerek yani taşı anlamaz gibime geliyor ya. Taş biraz sıkıntı. Çünkü yeraltı belki ona göre özel şey olabilir. Ben hiç denemedim. Ayın 30'unda diye planlamışlar. Eyvallah abi sağ olasın. Allah razı olsun. Daha güzelleri nasip olsun. Vardır, vardır, vardır. Hayırlı akşamlar. Büyük bir defineye denk geldim. Kral mezarı gibi video atmadığın. Büyük taşlık olan bölgeyi diyorsan orayı hala araştırıyorum şu anda. O büyük bir giriş var. Girişe girmeye çalışacağız. Bakalım ne olacak. Çubukçu kavgayı bitirdiniz mi? Neden kavga etmiştiniz? Abi benim kimseyle beraber bir sorunum yok. Benden de kimsenin bir sorunu olamaz. Herkese söylenecek şeyi söyledik. Herkes işine bakaydı abi. Yani ne yapalım? Herkes ekmeğini kovalasın abi. Biz kimsenin ekmeğine engel olmaya çalışmıyoruz. Kimseye ekmeğinden etmiyoruz. Kim ne yaparsa yapsın. Kim ne kime inanırsa inansın. Ben ne diyeyim abi? Tavsiye edeceğin çubuk var mı? Abi ben Model 15 kullanıyorum. Yani bu çubuk kullanmadan önce insanlara her zaman da tavsiye ederim ayaklarınızı toprağa koyun. Ben bunları her zaman söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Aynen öyle abi. Abi biz bu işe dün başlamadık abi ya. Zaman geçiyor gerçekten yani bu zaman içerisinde öğrendiğimiz bilgiler olsun bilmem ne olsun. Yani bunların hepsini söylemeye çalışıyorum. Ayakları toprağa koymak ne demek? Abi alan taramayı kullanmadan önce vücudundaki elektriği çıkarmak için bu bir aylık bir seanstır. Bunu yapmanızı herkese tavsiye ediyorum. Alan tarama kullanan herkese. Abi bir ay boyunca alan taramayı eline alma. Alan taramayı almadığın için haftanın bir günü. Ben mesela pazar günü olarak belirliyorum. Pazar günü 10 dakika yumuşak kumlu bir toprağa abi ayaklarınızı koyun. O zaman ne oluyor? Vücudundaki elektriği bir ay boyunca sen abi çıkarıyorsun. Akşama kadar elimizde telefonlar abi. Telefon var elimizde, bilgisayarın karşısındayız, televizyonun karşısındayız, her şeyin karşısındayız yani. Anlatabiliyor muyum? Bu ne oluyor bizim vücudumuza elektrik depolanmasını. Bazen mesela giderken birine bir değersin çıt diye böyle çarpar seni elektrik. Anlatabiliyorum. O senin için çok. Onu vücudundan atabilmek için abi toprağa ayağını basman lazım. Toprak bütün elektriği vücudundan çeker. Rahat da uyursan abi rahat uyursan da bana dua et. Benden tavsiyedir. Çinlerin kendilerini sahiplenmesi nasıl oluyor? Tılsımlı sahiplenme oluyor. Onu oraya biri bağlıyor. Yani hazineyi oraya koyan biri diğer alemlerden irtibata geçen birini oraya getiriyor. O onlardan mesela şey istiyor. Bir yapacakları bir şey istiyorlar. Arkadaşlar çok derin bir mevzu o. Gerçekten ben onu bir diğer yayına ya da bir sonraki yayınlardan birine koyayım ki o konuyu ben size çok derin anlatayım.
Al. Not alın onu. Onu not alın. Onu bir sonraki şeyde şey yapalım. Yapalım. Oraya nasıl sahipleniyorlar onu abi. Kısadan üstünden geçeyim. Diğer tarafın alemlerin varlıkları bunlardan bir şeyler istiyor. Bunlar da onu oraya koyabilmek için onu yerine getirmesini istiyorlar. Mesela ne ister ondan? Bir hayvanı oraya bırakmasını, kanını oraya dökmesini ya da diğer şeyler. Bunları daha sonraki konularda işleriz. Anlatırım size, detaylarını da anlatırım size. Niye yapılmış, ne zamandan beri yapılmış ve hangi tarihten beri gelen bir şey bunlar. Çünkü 3 harflerle beraber sen iletişime geçtiğin zaman alacağın hazineye bile senden bir şey isteyecekler. Yani sen bir şey kazanmak için bir şeyi feda etmek zorundasın. Sen onu bedavaya alamazsın oradan. Alır mısın? Alırsın abi. Seni bir sene içerisinde toprağa çevirirler. Yok ederler seni. Onlar sana hastalıklarımı vermezler, vesveselerimi vermezler. Seni deli mi etmezler? Senin peşinden mi gelmezler? Seni kendi kendine mi konuşturmazlar? Seni dünyaya deli ederler abi. Ya da kendi canına kıyarsın. Sıkıntılı işler. Öyle kolay işler değil. Yani bunun hakikaten böyle işin ehli olan bilir. Aleykümselam. Yayınıma hoş geldiniz. İşin ehli olanlar bunu çıkarır alır gider. Abi bak ben dikkat ediyorum. Ben nereden baksan 10 senedir bu işin içindeyim. 10 senemi vermişimdir bu işe. Ben son 3 yıldır da bu YouTube'un içindeyim. Yani bu mecranın içerisindeyim. Hiçbir sosyal medyam yoktur. Facebook'tur bilmem nedir falandır falan. Sadece YouTube'da Define Ustası diye ben varım. Kubilay. Bir de Define Macerası 61 Instagram adresim vardır. Geri kalan hiçbir şeyim yoktur benim. Ben her zaman şunu söylerim. Tılsımlı olmayan bir hazine kolay kolay bulunmaz. Bulursun. Tılsımını önceden çözüp oraya adamın bıraktıklarını bulursun. Tılsımsızdır. Ama onu da bekleyen vardır orada. Arada las sınırı çıkıyor mu? Olmaz mı? O da oluyor. O da oluyor. Ben mesela ben kazanın ortasında pointerimi her şeyimi kırdım orada yani. Sinirlendim abi. Çok kanal var usta senin adına. Abi internet üzerinde videolarımı alıyorlar. Diğer kanallarla beraber paylaşıyorlar. Onların hiçbiri ben değilim. Benim gerçek kanalım bura. Define Ustası. Bir de Instagram adresim Define Macerası 61. Başka hiçbir şeyim yok benim abi. Beni bir burada görebilirsiniz, bir de orada görebilirsiniz. Bir de numaram varsa birinde numaradan görür beni. Başka hiçbir yerde yokum ben abi. Ben ne Facebook kullanırım ne başka bir şey kullanırım. TikTok'a da bizim arkadaşlarımız videolar atmışlar. Bir de TikTok'ta Define Ustası diye bir kanal var benim. Başka da hiçbir şeyim yok. Girmem de zaten. TikTok'u sevmiyorum. Orada ne yayın yaparım ne de başka bir şey yaparım. Açmıyorum bile. Kubi, gümüş kolyendeki ayet ne Kubi? Abi onu bana çok sevdiğim bir hocam verdi. Bunu dedi boynunda tuttuğun sürece dedi evelallah dedi her yere girer çıkarsın. Abi gözüm kapalı şu anda her yere girip çıkarım. Allah'ın sayesinde. Evet. Evet. Ya ben onu korumak için takıyorum. Yani ben mesela çoğu insanla beraber konuştuğum zaman da diyorlar bana Kubi senin biraz da şansının fazla olması boynunda taktığın gümüş kolyeden. Çünkü gümüş sürekli vücudumda. El yazması. Kendi yazdı onu bana. Yani kolyenin vücudumda fazla durması gümüş olarak. Mesela altın mesela takmam. Hayırlı akşamlar abi. Aleykümselam. Yayına hoş geldiniz. Sürekli boynumdadır abi. Benim büyük bir ihtimal ben bundan 1,5 sene galiba. 1,5 sene oldu mu? 1,5 sene önce çarpıldıydım ben abi. Bir tane küpün içinden sinekler çıktı beni çarptı abi. Ben herhalde 1,5-2 ay 3 ay falan herhalde bir değişik bir şeylere girdim. Hatta beni eskiden tanıyanlar da bilir. Ben o zamanlar video çekemedim. Aramalar yapamadım. Abi ben çarpıldığım zaman eve geldim. Kürek, dedektör her şeyi
kilitledim, dedim ben bundan sonra bir daha ormana gitmem. Abi ondan sonra da gidemedim abi. Hiç. Abile var ya, ormanın oraya gidiyorum. Tam ormandan böyle içeri gireceğim. Abi bir şey beni boğuyor. Böyle ormandan içeri yürüdükçe böyle sanki nefesim daralıyor. Böyle değişik oluyorum. Gidemedim ben 3 ay boyunca. O hem de nasıl abi, beni var ya, beni çok fena yaptılar ya. Beni çok fena yaptılar. Beni var ya, üf. Abi gidiyorum ormana. Ormanda tam aramaya çıkacağım, bir şey oluyor. Abi bir yerden bir ses geliyor. Dönüyorum arkama. Dönüyorum yana. En son bir ağacın dibine gittiğimi hatırlarım. Koşarak. O ağacın dibinde de yukarıdan aşağı herhalde zamanında kırılmış dal. Orada kalmış. E, Abi dalın sesini duydum. Böyle kafamı yukarı doğru çevirdim. Kendimi böyle geri atmasam böyle sivri bir dal herhalde abi. Kafamın şurasından girip herhalde böyle kesip atardı beni. Orada kendi kendime dedim ki Kubi oğlum, hiç arkana bakma, cıv. Abi arabaya kendimi zor attım. Arabaya geldim. Kapıları açtım. Arabanın içine bindim. Arabanın debriyajına basıyorum abi. Sol ayağım nasıl titriyor biliyor musun? Arabayı yerinden kaldıramıyorum. Yani arabanın debriyajına basıp vitese koyuyorum. Sol ayağımı debriyajdan çekemiyorum abi. Titriyor ayağım böyle tut 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 tut. Öyle bir böyle, yani nasıl diyeyim sana, o demin biri yazdı orada kalbime, ya böyle buz inmiş gibi oldum orada. Zaten kafamın arkasından biri tuttu böyle çekti beni. Böyle geri doğru sanki. Abi hiç kimse yok. Ormanın ortasında tek başımayım. Hiç kimse yok. Orada abi ben gittim işte, ondan sonra da musallat oldular bana. Sen kimsin, defineci mi? Ben medyumum. Ben define ustası. Ben define ustası. Ama şimdi iyiyiz Allah'a şükür. Yani şimdiki durumum o. Yani ne zamandır ben hocamın yanına gittim. Ondan sonra ben düzeldim. Hocam beni iyi yaptı. Ya şimdi bu konuları yaşamamak için bak, en güzel şeyleri söyleyeceğim şimdi. Bunları yaşamaman için abi. Gusül abdestsiz gezmeyeceksin. Bir. Duş alırken duş aldığın yere işemeyeceksin. İki. Ormana giderken Euzu Besmeleni çekip öyle gireceksin. Müslüman için söylüyorum. Hristiyan için söylüyorum. Haftanın eğer ki ayet günleri gideceksin, yapılacak olan şeylerini yapacaksın. Ekmeğini mi yersin, şarabını? O insanların bak, inanç çok önemli bir şeydir. İman derler ya, iman. Bir insanın inancı da olmazsa imanı olur. Bu ben yaşadığım şeyler üzerinden konuşuyorum ben bunları. Herkes de farklı olabilir. Ama eğer bir insanın içinde iman varsa, hangi dine iman ettiyse o dinin haklarını koruyarak oraya gitsin. O alana gitsin. Benim her zaman söylediğim şeyler bunlardır yani. Çünkü seni orada neyin bekleyeceği çok önemli değil. Bu bir Müslüman 3 harfli de olabilir. Her şey olabilir. Yani burada papaz büyüsü de yapılabilir ya da herhangi bir şey de olabilir. Bu İbranice yazılmış olan, bak İbranice yazılmış olan büyünün tutma olasılığı yüksek. Mesela orada seni bekleyen hangi mezhepler var sen bilir misin? Senin dünya üzerinde görmediğin değişik değişik mezhepler var öbür şeyde, alemde. Abla kolay gelsin sana. Onların da beline kuvvet. Ya şimdi şöyle bir şey de var. Bazı yerlere gittiğimiz zaman mesela tılsımlı olduğunu anlayabildiniz. Tılsımlı olduğunu anlayabildiğim bölgelerin bazılarına gittiğin zaman mesela sarımsak koyanlar çok var. Mesela eskiden de ben çok görürdüm mesela. Evlerde eskilerimiz mesela sarımsakları böyle kapı arkalarına çok asardı. Mesela kapı arkası, kapının arkası, kapı arkası. Ne kadar değişik bir şey. Kapı arkası. Çünkü saklandıkları yerler oralar. Zaten evine kadar getirdiysen onu en büyük sıkıntıyı yaşadın. Of.
Elini yıkama. Yemek yedin değil mi? Elini yıkama. Sen uyurken avucunun içini gelip yalay. Abi bu işlerde çok değişik derin mevzular var. Bu işler insana kafayı yedirtir. Ben bunların hepsini ele alıp böyle sorular sorarak ben bütün izleyicilerimle beraber de haberleşerek bunları hep teker teker yayınlamaya çalışacağım. Ben mesela aramalara gittiğim zamanlar ben bunu mesela aramaya gidiyorum abi. Aramaları yapıyorum. Günün düzgün olmaya ya da gittiğin yerdeki alan veya çalıştığın alanlar doğru düzgün olmuyor. Biz her gün define bulamayız abi. Bulduğumuz zaman da yayınlıyoruz. Takip edenler ediyor bizi. Büyük defineler için abi defineler için yapıyorlar. Aynen bak abi sarımsak çok etkili. Abi arkeologlar bazılarını kullanıyor ama farklı mı cihazlar, özellikleri cihazlar. Abi şimdi şöyle bir şey vardır. Kullanacağın cihaza göre artıyor abi. Niye artıyor? Şöyle söyleyeyim. Şimdi bazı cihazlar vardır abi. 5.000 euro, 6.000 euro, 7.000 euro, 40.000 euro. Yani bunlar ben Almanya'dayım. Ben mesela elektronik üzerine çok şeyler okudum. Bilgilere sahibim. Ama yeraltı görüntüleme sistemini oluşturan Almanya'nın bile şurada mesela yaşadığım yerde Almanya'nın bile eski dönemlerdeki mayın taramaları olsun ya da herhangi bir şeyler olsun olarak çıkarılan şeylerdi. Bunları yeni dönemlerde yavaş yavaş daha teknik şeyleri çıkarmaya başladılar. Ama kullanılan cihaz mesela şimdi ülkenin kullandığı arkeoloğun cihazları tabi ülke paralı abi basar parayı alır daha kalitelisini kullanır. Şimdi şöyle de bir şey söyleyeyim size. Ya şuna şu kadar para vermeyeyim de şunu alayım. Kaliteyi biliyorsan kaliteden şaşma. Ben onu her zaman söylüyorum. Tank ya bir cevap ver mübarek. Buyur kardeşim benim. Ne kadar kitabınızda her şey için duanız var. Korkudan ölüyorsunuz. Oku duanı madem inanmıyorsun. Abi okuyorlar da okumayan zaten şey yapar sıkıntı yaşayır da. Biz onu anlatmaya çalışıyoruz burada. Her şey var. Yani şöyle söyleyeyim. Bu iş nasıl bir şey biliyor musun? Yani doktorların dediği gibi avuç avuç ilaç yemek lazım değil. Tedavini ol bir deney ilaç ye yani. Doğru olanı yap. Anlatabilir miyim? Bu önemli olan. O sürprizi bulup çarpıldın mı yoksa tuzaklı mıydı? Çarpıldım. Orada ben bir küp buldum. Ben bir ormanın ortasındaydım. O ormanın ortasında da bir kazı yaptım. Kazıda bizim tahminimize göre bir yıldırım düşmüş bir ağaca. Bu ağaçta yarıdan kesilmiş atmış böyle. Bunun yıldırımını çeken yeri biz gittik bulduk ve orada bir küp olduğunu gördük biz. Yerini tespit ettik. Altın da var. Küpün içi dolu. Roma paraları da bulduk yakınlarında. Oraya kazıdık. Küpü oradan tam çıkaracağız. Az kaldı derken hava karardı. Dedim gidelim de yarın kazıyalım buraya. Hava karardı. Çalışmayalım orada. İyi ki çalışmadık. Ertesi gün sabah zor bekledim. Sabah oraya bir gittim abi. Tam küpü çıkaracağız oradan. Küpün içinden domatesler böyle bir yerde bekler de içinde ince ince sinekler olur ya. Böyle sinekler çıktı abi küpün içinden. Böyle ulan ne oluyor dedim böyle falan. Sonra geldi sanki biri böyle kafamızın arkasından tuttu falan derken orada bir değişik şeyler yaşadık. 3 ay ondan sonra bir de ormana giremedik. Evet, işin zor kısmı zaten orası. OKM diye bir cihaz var Almanya'da, Alman malı. Harika bir şey ama çok pahalı, milyon. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? OKM'yi alacağına A2 serisini al. Aynı ben mesela ben şeyi de kullandım. Diğer Alman ürünlerinin şeylerini de kullandım. OKM ile şu anda A2 serisi birbirine benzer. Ha %100 üzerinden beni aydınlat Kubi dersen abi o kadar parayı oraya vereceğime A2 aldım. Ben mesela A2 aldım. Çünkü şimdi ben A2'de kafayı kullanalım abi. Ben çünkü önceden de makine kullandım. Ben 5.000 euroluk da makine kullandım. Bak 5.000 euro gittim makineye saydım. Aldım.
O da yeraltı görüntülemeydi. Sene 2019 var mıydı? 2020. Ben o zaman YouTube'da belki de daha yoktum ha. Yeraltı görüntüleme kullandım o zaman. Tam 5.000 euro para verdim ona. Bu yeraltı görüntülemede hem yeraltı görüntüleme yapabilirim hem de şey çekebilirim. Metal dedektörü gibi de çekebilirim. Şu an aynısı A2 serisinde var. Hem yeraltı görüntüleme çekebiliyorsun onu hem de metal dedektör olarak kullanabiliyorsun onu. Çünkü niye? İki kombinasyonu bir arada. Ben şimdi hem GR3 alacağım hem dedektör alacağım. İkisi boşu boşuna niye bende ağırlık olsun abi? Dümdüz kitap gibi şey koyayım arkama. Bakayım işime. Doğru mu? Doğru. Mantık abi. Şimdi gidip ben 5.000 euroya 7.500 euroya gidip OKM'ye vereceğim abi. Giderim A2 serisi alırım. Hem de ben A2 serisine mesela abonelerin çoğu bana dedi Kubi al. Instagram üzerinde bir anket yarattık. Aşağı yukarı 1000 kişi falan alma dedi. 2500-3000 kişiye yakın al dedi. Aldık. Abi denedik, ben kitaplarını da okudum. Arkasındaki yapılış yerlerini de okudum. Aleykümselam abi, yayına yeni katılanlar hoş geldiniz. Yayını yayında bırakacağım. Bir sonradan kapattığımız zaman tekrar izleyebilirsiniz. Allah razı olsun abi, teşekkür ederim. Yani benim demek istediğim o. Ustam, teknoloji ekibi MT2 yeraltı görüntüleme cihazı nasıl? Kullanmadım abi, bir şey diyemem. Benim kullandığım cihazlara yani faydasını görüp de kullandığım cihazların hepsini yorum yapayım. Ama ben hiç kullanmadığım bir cihaz için yorum yapamam. Bir şey de diyemem. Bize de yakışmaz. Meram var, uğraşmam ama abone oldum, beğendim, reis kasar. Eyvallah, sağ olasın. Allah razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Nasibiniz bol olsun. Kubilay merhaba, hayırlı yayınlar. Eyvallah, sağ olasınız. Allah razı olsun. Yavaş yavaş zaten yayının sonuna gelmeye çalışıyorum. Ben bu canlı yayınları biraz daha fazla yapmaya çalışacağım. Sizlere daha çok bilgi de vermeye çalışacağım. Yayınları izleyin, beğenin. Daha fazla kişilere bu yayınlar gitsin, bilgileri olsun. Çünkü bilgi paylaştıkça güzeldir. Ben size verebileceğim bilgiyi buradan platform üzerinden veririm. Ne kadar fazla insana giderse kullanıcılar da biz daha önceden kullanırız. Mesela ben kaç aydır? 6 aydır kullanıyorum ben onu. 6 ayda öğrendiklerimin çoğunu burada kanal yardımından beraber kullanıcılara da söylemeye çalışıyorum. Çünkü çok mesaj alıyorum ve bunları açıklamam lazım ki bilin. Bilmeniz lazım. Çünkü adam dedi ki kırmızı yazı gördüm abi, kazıdım orayı. Abi şöyle oldu böyle oldu. Yayında olan kişilerden konuşuyorum ya da diğer yerlerden konuşuyoruz. Bunların hepsine bir açıklama getirmemiz lazım ki kullananlar da doğru kullanmaya çalışsınlar. Ben de onu şey yaparım. Çünkü ne öğrendiysem abi söyleyeyim. Bu kanalda bizim amacımız bu değil mi? Bildiklerimizi konuşmak. Usta sinek olayı çarpmış, altınlar ne oldu? Abi ondan sonra oraya gittiysem şerefsiz. Açık konuşayım sana bak. Eğer bir daha oraya gittiysem, bak biliyorum orayı. Şu an bile gitmem oraya. Yerini biliyorum, şu an bile gitmem oraya, bak öyle söyleyeyim. Ben hayatımda o kadar kötü bir an yaşamadım. Vallahi öyle. Ben abi diyorum sana, bak ben bunları yaşamış insanım. Gitmem zaten. Bak orada o kübün içinde altın olduğunu biliyorum. Roma paraları olduğunu biliyorum. Gitmem. Abi ben yemediğim bir şeyi kimseye yedirmem. Bu işler böyle. Çünkü abi sana musallat olur. Allah korusun. Allah korusun. Yuvandan neler neler anlatmaya kalksak var ya, ne hayatlar söndü, ne ocaklar söndü. Öf. Abi herkesi seviyorum. Allah'a emanet olun. Çok selam gönderiyorum. Saygılar, sevgiler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir daha yayınlar yapmaya çalışacağım. Yarın da aramaya gideceğim zaten. Ekiplerimiz zaten hazır. İnşallah güzel şeyler bulursak sizlerle beraber paylaşacağız. Olmasak da yine canlı yayınlarla beraber sizlerden olmaya çalışacağız. Arıyoruz, aramaya devam ediyoruz. Her gün bir şey bulamıyoruz abi, ne yapalım? Olanı da sizlerle beraber güzel bir şekilde paylaşmaya çalışıyoruz. Doğru dürüst. Bak eğri oturuyorum, doğru konuşuyorum. Dediğim gibi eğer oturalım, doğru konuşalım, birbirimizi anlayarak konuşalım. Herkese çok çok selam gönderip siz de Allah'a emanet olun. Aleyküm selam. Kendinize çok iyi bakın. Aynen öyle abi. Saygılar, sevgiler. Kendinize çok iyi bakın.
Murat Kazan. Seni de okudum. Abi yayınlar yapacağım. Bugün yayın çok hızlı gitti. Çoğu yorumu okuyamadım. Okuyamadığım yorumlara da buradan çok çok selamlarımı gönderiyorum. Kusura bakmasınlar. Ama yayınlarımız devam edecek. Takipte kalın bize abi. Her şeyi anlatmaya, güzel bir şekilde söylemeye çalışacağız. Abi az önce söyledim onu. MT2 kullanmadım. Kullanmadığım cihaz hakkında da bir şey anlatamam abi. Ne diyeyim? Kullanırsak bir gün söylerim. Allah'a emanet ol abi. Kendine çok iyi bak. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar, sevgiler.